Zamanın birinde Himalaya bölgesinde yaşayan birisi bir eline bir kase, diğer eline de bir sopa almış ve başlamış bunları çalmaya. Muhtemelen benim biraz daha pratiğe ihtiyacım var. Şimdi Tibet ses kasesi olarak bilinen bu kaseyi ilk kim yaptığını bilmiyoruz. Lakin yüzyıllardır Tibet ve Budist gelenekleriyle bütünleşerek Tibet, Nepal, Bhutan ve Hindistan bölgelerinde kullanılmaya başlanıldığını biliyoruz. Bu kase genellikle kalay, bakır, demir, gümüş ve altın gibi çeşitli materyallerden yapılabiliyor. Ve özel sesler alabilmek için de üzerlerine de özel şekiller, özel tekniklerle işleniyor. Ve her kasenin aslında kendine ait bir sesi var. Başlangıçta insanlar bu kaseyi dua, şifa ve ritüellerin yer aldığı çeşitli törenlerde kullanmaya başlamışlar. Kasenin kenarına vurulmasıyla ve sopanın sürtülmesiyle birlikte elde edilen titreşimlerin insanlarda rahatlama oluşturması ve stres seviyelerini azaltma gibi etkileri sebebiyle zamanla dini törenler yerini meditasyon ve ses terapisi gibi insanın ruh sağlığına yönelik uygulamalara bırakmış. Aslında insanların sesin iyileştirici özelliğini fark ederek yaptıkları ilk şey bu değil. Örneğin Avustralya yerli kabilelerinin binlerce yıldır Didgerido'yu sesle iyileştirme için ve törenler için kullandıklarını biliyoruz ki yapılan bilimsel araştırmalarda Didgerido'nun uyku apnesi ve astımı iyileştirdiği bulunmuş. Peki cidden ses iyileştiren bir şey mi? Öncelikle etrafımıza bakıp gördüğümüz alan ses dalgaları ve titreşimlerle dolu. Ancak ses dalgaları insan gözünün görebileceği elektromanyetik spektrum aralığında olmadığı için bizler sesi göremiyoruz. Lakin çevremizdeki nesneler ve malzemeler üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Ve insanlar dahil her şeyin bir titreşim ses frekansına sahip olduğunu hesaba katarsak bu ses dalgalarının ve titreşimlerin bizi etkilemesi ve bizim onları hissetmemiz beklenildik bir şey. Sesle iyileştirme denilen şey aslında vücudun titreşimlerini dengelemek ve uyumlu hale gelmesi için ton frekanslarının kullanıldığı bir tedavi denilebilir. Örneğin bizim kullandığımız Tibet kaseleri, gonglar, diyapazonlar veya davullar kullanılarak özel ton frekansları elde edilebilirken binaural vuruşlar gerçekleştirilerek iki kulağa farklı frekans verip üçüncü bir frekansın oluşturulduğu teknikler bile mümkün. Şimdi tüm bu özel ses frekansları beyinde onarıcı bir durumu tetikleyerek vücudun kendi kendini iyileştirme özelliğini harekete geçirdiğine inanılıyor. Peki nasıl? Bazı çalışmalardaki bulguların sonuçlarına baktığımızda elde edilen açıklamalardan bir tanesi özel yöntemlerle elde edilen bu titreşimlerin ve rezonans frekanslarının vücudun doğal frekanslarıyla senkronize olarak denge ve uyum oluşturduğu, beyin dalgaları ile derin gevşemenin kapısını aralayan binaural vuruşlarının etkisinin olabileceğini söylüyor. Başka çalışmalarda da rahatlatıcı ve sakinleştirici seslerin vücudumuzda gevşeme tepkisine yol açarak serotonin ve dopamin salınımını arttırıp stres seviyemizi düşürdüğü ve kas gerginliğini azaltarak kan basıncının düşmesine, kalp atış hızının yavaşlamasına ve genel olarak iyi olma hissine neden olduğunu biliyoruz. Şimdi yapılan çalışmalardan bir diğerine baktığımızda meditasyon ile birlikte Tibet ve kristal ses kaseleri ve diğer küçük çanlar kullanılarak yapılan araştırma sonucunda katılımcıların meditasyonun ardından gerginlik, öfke, depresyonlarında azalma gerçekleşirken ruhsal iyilik hali gibi arzu edilen değişkenlerde de artış gözlemlenmiş. Ki bu görüşleri destekleyen bir çalışmada ise müzik türünün kalp atış hızını ve stresle ilişkili hormonları etkileyebileceğini bulmuşlar. Özellikle tekno müziğin kalp atış hızında, sistolik kan basıncında ve stresle ilişkili hormonlarda önemli bir artışa neden olduğu görülmüş. Sesse tedavide kullanılan her şey rahatlatıcı ve faydalı bulunsa da bu konuda literatürün daha emekleme ve yürüme arasında bir yerde olduğunu unutmamak önemli. Yani şimdi bunların bazıları bizde işe yarayabilir, bazıları işe yaramayabilir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.